Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile pamuk gibi yumuşacık ve de çok lezzetli Alman pastası yani Berliner tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 200 ml ılık sütü uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 80 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ve 4 dolu yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Şekerini de ekledikten sonra bir paket yani 10 gram instant maya veya yarım paket yaş maya ilave edip tereyağı eriyip maya aktive oluncaya kadar birkaç dakika karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra üzerlerine bir paket toz vanilin, 2 adet yumurta sarısı ve de bir tam yumurta ekleyip çırpıcı yardımıyla homojenize bir kıvam alana kadar çırpalım. Ve malzemelerimizin tamamını pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptık. Şimdi üzerine azar azar un ilave ederek önce bir spatula veya kaşıkla hamuru güzelce toparlayalım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulayı çıkartalım ve elimizle güzel bir kıvam aldırana kadar yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 4,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar sizin kullandığınız yumurtaların boyutuna göre bile değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Ve yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi hazır olan hamurun üzerini öncelikle bir streç veya poşetle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım. Daha sonra ise mayalanma süresini kısaltmak için üzerini bir bezle örtüp en az 45-60 dakika kadar yani hamurumuz 2 katına çıkıncaya kadar bekletelim. Hamurumuz mayalana dursun. Biz geçelim sosumuzu hazırlamaya. Bunun için 300 gram kadar kırmızı meyveyi uygun bir tencerenin içerisine ilave edip üzerine 5 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyelim. Bu arada ben karışık meyve kullandım. Dilerseniz sadece çilek, sadece böğürtlen veya ahududu kullanabilirsiniz. Ve şekerini ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte meyvelerin birazcık suyunu salmasını bekleyelim. Birkaç dakika sonra açıp güzelce karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra ise blenderdan geçirelim. İstediğimiz kıvama getirdikten sonra yanımıza 200 mililitrelik su alalım. Benim bardağım 300 mililitreydi ama içerisinde 200 mililitre su var. Bu sizi yanıltmasın. Rahat karıştırabilmek için büyük bardak kullandım. Şimdi suyun içerisine 2 dolu yemek kaşığı kadar nişasta ekleyelim. Bu arada her zaman bağlayıcı özelliği mısır nişastasının daha güzel olduğu için ben mısır nişastası kullandım. Ama evinizde yoksa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şöyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi hazır olan nişastalı suyu sosumuzun içerisine ekleyelim. Şimdi daha da pürüzsüz bir kıvam alması için tekrardan blenderdan geçirelim. İstediğimiz kıvama getirdikten sonra blenderı çıkartıp spatula ile karıştırmaya devam edelim. Ortalama 3-4 dakika kadar sürekli karıştırdıktan sonra artık sosumuz kıvamını almıştır. Gördüğünüz gibi hem rengi hem de kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ocağı kapatalım ve sosumuzu soğuması için bir kenara alalım. Ve hamurumuzun da artık mayası gelmiş. Şimdi öncelikle üzerini açalım. Daha sonra ise hamurun kabarıklığını elimizle alalım. Bu aşamada elinizi yağlamanıza veya unlamanıza hiç gerek yok. Hamur o kadar güzel ki kesinlikle elinize yapışmayacak. Hatta dokundukça dokunmak isteyeceksiniz. Şöyle birazcık toparladıktan sonra tezgaha çok az miktarda un ekleyelim ve merdane yardımıyla hamurumuzu açalım.
Pastamızın gerekli dolgunluğunu, kabarıklığını yakalamak için hamurumuzun en az 1-1,5 santimetre kadar kalınlığı olması lazım. Yeteri kalınlığa kadar açtıktan sonra hamurun üzerini güzelce düzleştirelim ve bir bardak ağzıyla veya kurabiye kalıbı ile yuvarlak olacak şekilde keselim. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Tamamını kestikten sonra hamurun kenarından çıkan fazlalıkları alalım. Ve tekrardan yoğurarak aynı işlemleri bu hamura da uygulayalım. Şimdi bir tepsi alalım. İçerisine birazcık un serpip her tarafını unlayalım. Unladıktan sonra içerisindeki fazla unu tekrardan kabın içerisine geri boşaltalım. Ve çok az miktarda unlamış olduğumuz tepsimizin içerisine hamurlarımızı yerleştirelim. Eğer hamuru çok fazla unlu yaparsanız kızartırken yağınız yanabilir. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ve hazır olan hamurların üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatıp en az 10 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekleyelim. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi hamurlarımızın tepsi mayası artık gelmiş. Hatta 2 kat daha kabarık durumdalar. Şimdi hamurları tepsiden alırken çok özenli ve dikkatli olmalısınız ki hamurların şekli bozulmasın. Eğer varsa elinizde benim gibi şöyle plastik bir hamur kartı kullanabilirsiniz. Ve hamurları tek tek kızgın yağın içerisine atalım. Önce yağımızı çok güzel bir şekilde ısıtalım. Daha sonra ise ocağımızı kısık ayara getirelim. Eğer bu şekilde yapmazsanız bir tarafı yanacak, içerisi ise pişmeyecektir. Tenceremizin aldığı kadar hamuru yağın içerisine attıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 45-60 saniye kadar kısık ateşte bir tarafının kızarmasını bekleyelim. Bir tarafı kızardıktan sonra tencerenin kapağını açıp hamurlarımızı diğer tarafına çevirip diğer taraflarının da kızarmasını bekleyelim. Her iki tarafı kızardıktan sonra hamurlarımızı mutfak havlusu serilmiş tepsinin içerisine alalım. Ve geriye kalan hamuru da aynı teknikle pişirmeye devam edelim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz tarifimin çok daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için videomu beğenebilir, yorum yazabilir ve de sosyal medya veya isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdiklerinizle veya ailenizle paylaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve hamurun tamamını kızarttık. Şimdi dolgusu için ben hazır çikolatalı sos ve de kendi hazırlamış olduğum meyveli sosu kullanacağım. Sizler isterseniz krema, isterseniz reçel, isterseniz de benim gibi meyveli sos veya çikolata sosu kullanabilirsiniz. İçerisine çikolata soslarını sıkmak için ben şöyle bir şırınga kullandım. Sizler dilerseniz benim gibi yapabilirsiniz veya krema torbası kullanabilirsiniz. Bana bu yöntem çok daha pratik geldiğinden ben bu şekilde yapmayı tercih ettim.
Ve Alman pastalarımız yani Berlinerlerimiz artık servise hazırdır. Dışarıda yani pastanelerde 13-14 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani iyi bir Berliner yemek isterseniz evinizde hazırından çok daha güzelini hazırlayabileceğiniz tarifimi tüm püf noktalarıyla sizlere anlattım. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.